114. ülkem Pakistan'a hoş geldiniz. Burada her gün aldığımız nefes 7 sigaraya eşitmiş. Dünyanın en kirli havasının burada olduğu söyleniyor ya. O bizi mahvedecek. İnsanlar merakla bize bakıyor. Çünkü bizden başka uçakta doğru düzgün turist yoktu. Bu uçağa da yine normalde 100 bin küsürdü. Gidiş dönüş 200 bin, 2 kişi 400 bine falan geliyordu. What do you know about Türkiye? Çok ilginç hissettim. 2 hafta önce İsviçre'deydim. Şimdi burada resmen zamanda yolculuk yapıyor insan. Ben dünyanın hiçbir yerinde nefes alırken durduk yere bu kadar öksürdüğümü hatırlamıyorum. Dünyanın en pis kenti olarak bilinen bu yeri çok görürdüm belgesellerde. Bagajımızı alacağız ama şu ana kadar her şey çok eskidi. Bundan 28 tane verdi. 28 bin yaklaşık olarak $100. O yüzden sizlere ekranlarınızın başında iyi seyirler. Bana da harika bir Pakistan gezisi olsun. Başlıyoruz. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unique sunar. Hanımlar beyler, ben Deniz Pehlivan. Dünya turumun 114. ülkesi Pakistan'a gitmek üzere herkese İstanbul'dan merhabalar. Nasılsınız? Umarım her şey harika geçiyordur. En son İsviçre'deydim. Öncesinde Kuveyt, Bahreyn, Dubai gibi Körfez ülkelerini birlikte gezmiştik. Ama şimdi artık gerçek maceraya başlamak üzere gece yarısında şu an sizlere İstanbul'dan merhaba diyorum. Dalaman'dan buraya uçtum. Şu an İstanbul Yeni Havalimanı'ndayım ve bir sonraki Pakistan uçağımı bekliyorum. Gece saat 1 gibi uçmaya başlayacağız. Biraz sessiz konuşuyorum çünkü uyuyan insanlar var. O yüzden nezaketen de olsa sesimi kısarak sizlere videonun girişini yaptım. Güzel bir yolculuk başlayacak. Yine tek yön bir bilet aldım ve sizlere dünyanın harika yerlerine, farklılıklarını, renk cümbüşünü göstermek üzere yolculuğumu başlatacağım. O yüzden sizlere ekranlarınızın başında iyi seyirler. Bana da harika bir Pakistan gezisi olsun. Başlıyoruz. Gezimiz Aura Sebilon su arıtma cihazlarının desteğiyle başlıyor. Evet, bu yolculuğumda yine millerle bilet aldım. Birazdan size anlatacağım. En son Singapur'a giderken anlatmıştım size bu sistemleri. Bu yolculuğumu da anlatayım çünkü yeni şeyler olabiliyor. Yine her zamanki gibi ne diyoruz? Balık tutmayı sizlere öğreteceğim. Şu an Türk Hava Yolları'nın Business Lounge'undayım. Burada bayağı her şeyi yiyorsunuz, içiyorsunuz, takılıyorsunuz, dinleniyorsunuz. Sonraki uçuşunuza hazırlanıyorsunuz. Şimdi insanları çekmek istemiyorum, rahatsız etmemek için. Çok keyifliydi burası. Uçağa doğru geçerken buranın bilgilerini de size anlatmaya başlayacağım. Çünkü bu uçağa da yine normalde 100 bin küsürdü. Gidiş dönüş 200 bin, 2 kişi 400 bine falan geliyordu. Ama sadece 70 bin mil artı 17 bin TL'ye falan almıştım. Birazdan anlatacağım onu. İnsanlar uyuduğu için burada çok rahat konuşamıyorum. Ama şunu anlatayım. Daha önceki videolarda burayı birçok kez göstermiştim. Benim en sevdiğim şey bu abi. Bunsuz uçamıyorum. Kendi kendine çalan piyano. Ve burası da dünyanın en iyi launchlarından bir tanesi olarak biliniyor. Arkada böyle koca bir şehir kurmuşlar. Türk Hava Yolları bu videoma sponsor falan değil. Tamamen kendi paramla aldığım biletlerden bir tanesi. Bu ekrandan burayı bilenler biliyordur. Artık uçuşa başladığımızı gösteren devasa paneldi. Buradan itibaren yolculuğumuz başlayacak. Bu mil kampanyaları sadece mesela Türk Hava Yolları'nda değil, Emirates'te de var, Katar'da da var, aklınıza gelebilecek bütün havayolu şirketlerinde var ve sistem birebir aslında aynı çalışıyor. Ya uçtukça kazanıyorsunuz ya kredi kartınız varsa mesela bu mil programına üye, orada harcadıkça kazanıyorsunuz. ChatGPT'ye bile sorsanız havayolu şirketlerinden nasıl mil kazanırım diye orada bile cevabını görürsünüz. Ben bu şekilde yıllardır size anlatıyorum. 15 yıldır da anlatmaktan bir hal oldum. Bu şekilde geziyorum. Yaklaşık hala 300 bin küsür milim var ve bu zamana kadar da 1 milyon civarı milim olmuştu. Sizlere de öneririm. Bu şekilde sizler de çok rahat bir şekilde uçak biletlerine görece daha az para verip ya da üst sınıftan uçarak dünyanın dört bir yanını keşfedebilirsiniz. Reklam değil, tamamen kendi alın terimde, kendi paramla aldığım bir bilet. Ama sizlere de faydası olması için tecrübemi paylaşıyorum. कुछ एहसास कुछ लम्हे कुछ बादल कुछ बारिशें कुछ चाशनी से जज्बात कुछ तीखे पुराने स्वाद कुछ एहसास कुछ लम्हे कुछ बादल कुछ बारिशें कुछ
कुछ चाशनी Hazır kış gelmişken sizi uzak diyarlara götüreceğimi daha önceden söylemiştim. Aslında hedefim de Afrika olsa da şöyle birazcık daha göz attım ve dedim ki ya benim şu bölgelerde de eksik kalan puzzle'ın parçalarını tamamlamam lazım dedim ve şu anda Pakistan'a olan yolculuğumu başlatmak üzere sizlere planımı anlatıyorum. Şimdi fark ettiyseniz biraz hızlı konuşuyorum. Alıma başladılar çünkü birazdan uçağımız hareket edecek. Kaçırmak istemem. Bu coğrafyaya gitme amacım daha önce hiç gitmediğim için Pakistan'da belli başlı yerleri gezmek istiyorum ve bizden ne yazık ki vize istiyormuş. Online olarak alabiliyoruz. Bunu aklınızda bulunsun. Ben tamamen vizesiz sanmıştım. Ama uçak bileti fiyatlarına baktım. Ekonomiyle business arasında çok uç fark olsa da biliyorsunuz Türk Hava Yolları'nın mesela Miles and Smiles kampanyası var ve benim orada 300 bin milim vardı ve bu şekilde business upgrade ettirdim ve biletimi aldım. Güzel bir yolculuk olacak. Sonra nereye gideceğimizi bilmiyorum çünkü bu yolda benimle beraber gelen kız arkadaşım da olacak. Birazdan tanıştırırım sizlere. Birlikte geziyor olacağız ve Pakistan'dan sonra inanın hiçbir plan yapmadık. Tamamen kervan yolda dizilir olacak. Ve hatta öyle ki daha dün gece vizeler geldiği için oteli bile almadık. Çünkü uçaktan emin olup hava şu an Türkiye'de çok fırtınalı olduğu için uçakların iptal olma durumları söz konusu oluyordu. O yüzden anlayacağınız oteli bile almadan son dakika uçağı alıp vizeyi halledip gidiyoruz. İstikametimiz İslamabad değil, Karachi değil, Lahore olacak. Dünyanın en pis kenti olarak bilinen bu yeri çok görürdüm belgesellerde. Dedim hazır buralara kadar gidiyoruz. Bari dedim en zorundan başlayalım. Hadi bakalım uçağı almaya başladılar. İstikamet Pakistan. Bakalım kimle gidiyoruz Burçin Hanım? Heyecanlı mısınız? Evet. Bizleri neler bekliyor bakacağız. Beraber yolculuğumuz inşallah keyifli geçecek. Yolda kavga etmeden. Pakistan'da birbirimize girmeden eğlenerek gezeriz. O da Fethiye'den. Biz yarışmaya Fethiye'den katılıyoruz beraber. Ve ilk defa bu kadar uzun gezeceğiz. Evet. Öyle tanıştırmak istedim videonun başında Burçin'le de. Bundan sonra bu kız kim derseniz görmüş olursunuz en azından. Hadi uçağa biniyoruz. Başlasın yolculuğumuz. नाच चले झटके से ओ नाच चले झटके से झटके से झटके से नाच चले झटके से हंगामा हंगामा हो जाए हंगामा 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 Tabii ki bu uçuşta da yine giderken bütün tecrübemizi anlatmaya devam edeceğiz. Ülkeye vize olması çok beni şaşırttı. Çünkü ben Pakistan'a vize falan yok deyip çok büyük hata yaptım. Ve var olan bileti iptal edip 3 gün kadar bekledik ve resmi web sitelerinden yeniden vize alıp Allah'tan online hızlı oluyormuş. Böyle bir hata yaptım. Ben yaptım, siz yapmayın. Ola ki bir gün Pakistan'a giderseniz bunu biliyor olun dostlar. Bunsuz da uçamıyoruz. Her zamanki gibi. Çok uzak bir mesafe olmayacak. 6-7 saatlik uçuş ama baksanıza. Yani bunun keyfi de bir başka oluyor. Birazdan burası yatak olacak. Tabii bu biraz eski uçak. Yeni uçaklarının falan çok daha iyi. Türk Hava Yolları'nın, business'ının. Bu alan birazdan komple yatak haline gelecek ve uzandığımızda üstümüze battaniyemizi alacağız ve uyuyacağız. Tabii tanıtırım birazcık daha ilerledikçe gezi. Şimdi hazır uçak çok gürültülü değilken şu şekilde bir kit getirdiler. Bunun içerisinde işte 5-6 saatlik yolculuk boyunca kullanabileceğiniz ekipmanlarınız var. Şu el yüz kremiymiş. Bunların markasını bilmiyorum. Lanvin Paris diye bir marka. İyi mi kötü mü bilenler yorumlara yazsın. 100 bin liralık biletin karşılığında. Şöyle bir kulak tıpası verdiler. Rahat rahat ayaklarınız efil efil olsun diye güzel böyle çoraplar verdiler. Bu göz bandı. Oh, bu bayağı kaliteliymiş, ben bunu çalarım. Ondan sonra burada 150 ülkede gezsen değişmiyor. Dudaklar için bir krem, diş macunu ve diş fırçamız. Aynı zamanda güzel de bir kulaklık getirdiler. Böyle film izleye gideriz. Muhtemelen ben uyumam 5 saatlik çünkü süreçte uyumayı düşünmüyorum. Karartmaya başladılar. Birazdan uçuş başlıyor. Yani lounge'da da o kadar çok yemek yiyorsunuz ki pidesinden, salatasından, köftesinden, tavuğuna kadar insan uçağa geldiğinde doymuş olsa da bakın bu kısa bir uçuş olmasına rağmen başlangıçta böyle salata, şöyle bir patlıcan salatası, burada bir ezme, şurada bir patlıcanlı yine bir şey, şurada meyve, tatlı ve içecek geldi. Ki birazdan da ana yemek de zaten gelecek. Türk Hava Yolları'nın yemekleri çok iyidir. Ama kalite olarak bence hala Emirates falan, üzgünüm,
markalaşma anlamında daha pahalı evet ama hizmet olarak çok daha iyi. Tadalım bakalım. Bizim de yemekler güzel oluyor. Bakalım ana yemekte ne gelecek. Şimdi de şöyle bir pilavlı kuzu eti geldi. Bir yani işte. Ne kadar iyi olabilir ki diye insan düşünmeden edemiyor. Şu şekilde bir et geldi. Kuzu et. Vallahi doğrusu yemek vasattı. Yani iyi ki lounge'da yemek yedik dedik. Beklentilerin çok altındaydı. O yüzden sınavı geçemediler. 4 saatte olsun uyumak istiyorum. O yüzden dişlerimi fırçalayıp yatacağım. Şu an yaklaşık 10.000 metredeyiz. Uyumaya hazırım. Evet, şimdi yatakları kurabiliriz. Yani çok fazla uzun uçuş olmayacak. 3-4 saat falan uyuyacağız ama olsun. Sabah Pakistan'a indiğimizde sabah 9 olacağı için biraz da olsa insan uyumak istiyor. Zaten yaklaşık 8 saattir Dalaman'ı da dahil edince yollardayız. Bir gözler 3-4 saat dinlensin. Şimdi burayı yatak yapıyorum. İyi geceler. Ben yattım. Hadi bakalım 10.000 metrede bana iyi geceler. Sabah Pakistan'da görüşürüz. Yatıyoruz. ओ रंगीला तेरा स्वैग है कमाल हाय जवानी तेरे जोश में बवाल आंखों में चमक दिल में है धमक नाचेगा तू मेरे नाल संभल बल्ले 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 ओ बल्ले ओ बल्ले ओ बल्ले 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 ओ बल्ले ओ बल्ले ओ बल्ले बल्ले बीट पे लगाते पे Ve 114. ülkem Pakistan'a hoş geldiniz. İlk adımımızı attık. Yolda sisi fark ettiniz mi? O muhtemelen hava kirliliğiydi ve koku şu an hiç böyle bir koku hissettin mi? Ne kokuyor ya bu? Muhtemelen işte dünyanın en kirli havasının burada olduğu söyleniyor ya. O bizi mahvedecek. Günde 7 sigara içmeye eşdeğermiş. Aslında gördüğümüz çoğu şey havadaki ne yazık ki hava kirliliği olacak. Ülkeye giriş yapmaya gidelim bakalım. Çok bir soru soracaklarını zannetmiyorum. Çünkü bizim aramız bayağı iyi Pakistan'la. Hepsini anlatacağım. O yüzden bildirimleri açmayı unutmayın dostlar. Şu ana kadar video ile ilgili yorumlarınızı yazarsanız sevinirim. Sizin için küçücük bir detay bu ama bizim için işimizi layıkıyla yapmamız ve algoritmanın çalışması anlamında YouTube'un böyle bir sistemi var. Özellikle televizyondan yapmayın, durdurmayın. Tabletten veya bilgisayardan yaparsanız böyle iyi yolculuklar, dünya turunu severek takip ediyoruz. Bizi de götürüp gittiğin yere gibi güzel yorumlarınızı eklerseniz sevinirim. Hadi bakalım ülkeye giriş yapalım. Hiçbir şey sormadılar. Ülkeye girerken bir form dolduruyorsunuz ama gelmeden önce tabii ki e-vize almanız lazım. Pak Viza diye aratırsınız internetten. Türklerden 25 dolar karşılığında tek girişte vize alacak şekilde bir sistemleri var. E-vize olduğu için 2-3 güne çıkıyor. Bagajımızı alacağız ama şu ana kadar her şey çok eskidi. Yani tasarımı falan geçtim. Havada bir sanki sis ve bulut var. Yani o nefes alırkenki hissiyatı yavaştan başladı. Çünkü dedikleri gibi burası dünyanın en kirli 3. kenti. Bakalım bizi neler bekliyor. Şimdi bagajı alacağız. Sonra otele doğru geçeceğiz ama daha otele bile tutmadık. Birazdan hallederiz. Özlemişiz böyle farklı bir ambiyansı. Şu an burası hem buz gibi, zamanla yolculuk gibi. Özlediğim bir kıyafetlerin tasarımından tutun da yüzlere kadar coğrafya. Gidiyoruz ama nereye? Burçin nereye gidiyorsun? Bakalım neler bekliyor. Yine o heyecan, yine o gülümsemeler. İnsanlar merakla bize bakıyor. Çünkü bizden başka uçakta doğru düzgün turist yoktu. Neden Lahora turist gelsin ki? Ben böyle bir havalimanı beklemiyordum. Yani sanki bir merkezde şeye inmişiz gibi. Dolmuş durağına. Hiçbir sistem düzen yok. Bu abinin peşine düştük. Yakında bir 25 dakika ileride konaklayacak yer bulmuştum ben. Bakmıştım daha önceden. Oraya atacak 10 dolar. Bunların da 1 doları 240 Pakistan rupisine falan geliyor. Daha para bozdurmadık çünkü hiçbir içeride turist bilgi merkezi falan bile yoktu. Çünkü turist yok. O yüzden şu an tek güvendiğimiz abi bu. Bakalım 25 dakikalık bir yolculuk yapacağız. Bence yine de eğlenceli geçecek. Şu havanın biraz açması lazım çünkü soğuk. Hadi gidelim. Bindik arabaya şimdi. Otelimize doğru gidiyoruz bu şekilde. Burada da trafik İngiliz sömürgesi olduğu için zamanında bu şekilde sağdan oluyor. Arabayı da sağdan sürüyorlar. Her şey gerçekten böyle bir anda o kadar eskidi ki
Görüyorsunuz bakın. What do you know about Turkey? What do you know? No. You know nothing? İstanbul, Türkiye? No. Abiyle el yordamıyla anlaşmaya çalışıyoruz. Sabah saatleri çok az uyuduk ama enerji tavan. Heyecanlıyız da. İnşallah güzel olacak. Hadi bakalım. Incredible Pakistan olsun bu da. Nasıl ki iyiye iyi, muhteşeme muhteşem, temize temiz, düzenli düzenli diyoruz. Kötüye de kötü dememiz lazım. Yani son yıllarda bu kadar kaotik bir yer görmemiştim. Yol inanılmaz. Çok ilginç hissettim. 2 hafta önce İsviçre'deydim. Şimdi burada resmen zamanda yolculuk yapıyor insan. İnanılmaz. Yani daha ülkeye yeni giriş yaptık. İlk gördüğümüz izlenim film seti gibi. Her yer her yerde, her şey her yerde. Bir yandan da yol yapıyorlar. Sürekli boğazım kuruyor hava kirliliğinden dolayı muhtemelen. Her yer toz. Ama gerçek dünya bu aslında. Yani bunu size her gittiğim yerde söylüyorum. Ne yazık ki milyarlarca insan bu şekilde yaşıyorlar. Biz aslında buraya bu insanların aynı zamanda yaşamını görmeye geldik. Bayağıdır çünkü böyle bir yer görmemiştim. Hep böyle iyi ülkelere gidiyordum. Çok gelişmiş yerlere. Birazcık kendim de bir gerçekle yüzleşmek için aslında bu yolculuğa çıktım. Ama inanılmaz hikayeler görüyorsunuz. Sadece şu yarım saatlik yolculukta bile. Lan dışarıya direkt tükürüyorlar. Abi direkt motorun yanından dışarıya attı. Hiç geri vites yok. Bayağıdır. Her yer motor oldu. Şu an herkes pazartesi sabahı işine gidiyor. Ve az önceki o şantiyenin olduğu mahallelerden geçtik. Ana yola geldik. Ana yola gelince de kalabalık başladı. Her yer her yerdeydi az önce. Gerçekten çok ara yollara soktu bizi. İnanılmaz bir şok oldu ilk başta. Eyvallah. Heh. Abinin kafadaki şey çok iyi. Selamünaleyküm. Hi brother. How are you? Deniz. Abinin kafası o filmlerdeki o şapkaları var ya. Direkt ilk defa görüyorum. Havalimanında hiç görmemiştik. O yüzden heyecanla bir tepki verdim. Benim için de bir ilkler ülkesi çünkü. Otel burası. Yerleşelim bakalım. Bakın odanın şöyle bir 7. kattan manzarasını size göstereyim. Yaklaşık $100 verdim buraya. Ve bu şekilde görünüyor 7. kattan. Pakistan manzarası, ya şuna bakar mısınız? Yani göz gözü görmüyor. Her yer sis pus içinde bir kaos var. Birazdan kendimizi sokaklara atarız. Bir dinlendikten sonra, kendimize geldikten sonra macera başlar dostlar. Hadi bakalım sokaklarda görüşürüz. Ve selamlar. Lafta böyle 1-2 saat dinlenip sonra sokaklara çıkılırız yalanı var ya, aynısını biz de yaptık. Yol yorgunluğu yaklaşık olarak 16 saat süren bir yolculuk olduğu için bir kendimize gelmemiz gerekiyordu ve dinlendik. 4 saat kadar akşamüstü oldu. Burada da yavaştan artık hava kararmaya başlayacak. Bugün zaten gezme planımız yok. Amacım size bu ülkeye nasıl geldiğimi ve ilk izlenimlerimi göstermekti. Sonraki bölümlerde bildirimleri açtığınızda zaten sokak yemeklerini, pazarlarını, çarşılarını, tarihini, Hindistan sınırını, Afganistan'la ilişkilerini hepsini anlatacağım. Ama önce ülkede nasıl gezilir onu bir öğrenelim dedim. Ve şurada bir uygulama var, görüyor musunuz? InDrive diye. Bu böyle ülkelerde çok yaygındır bu taraflarda ve aynı zamanda işte hatırlıyorsanız size Dubai'de de mesela Karim gibi uygulamaları göstermiştim. Burada da InDrive geçerli. Uber falan çalışmıyor. Şimdi bu uygulamayla yemek yemeye gideceğiz bir yerlere. Ve şurada dikkatimi çeken bir detay vardı. İsterseniz buradan bakın, motosiklet veya çek dediği bildiğiniz tuktuklar, onlardan da çağırabiliyorsunuz. Para birimlerini de öğrendim. Bir Pakistan rupisi yaklaşık 280'e geliyormuş. O yüzden artık yavaştan ülkeye giriş yaptıysak bir yemek yiyip akşamları da şöyle bir dolaşıp ülkeyi yavaştan anlamaya başlayabiliriz.
Hadi gidelim. Bak az önce size odayı göstermiştim. Burası da resepsiyon kısmı. Gayet şık. Beklentilerin çok üstünde. Yani dışarıyla şu binanın arasında inanılmaz fark var. Zaten buralarda ikilemler diyarı. İnsanların günde 1 dolara çalışmaya çalıştı. Ama aynı zamanda milyarderleri olan bir ülke Pakistan'da, aynı Hindistan gibi. Hadi bakalım çıkalım dışarıya. Araba yok. Şuraya bakar mısın? Dibimde. Dur adam gelmiş. Hah geldi burada. Koş Burçin. Elden ele. Selamünaleyküm. Good evening. Good brother. You? Şu an kekremsi bir baharat kokusu var. Bu koku gerçek mi ya? Dünyada hava kirliliğinin en çok olduğu bir şehirdi burası. Şu an dünyanın en kirli 3. şehri. Buradaki fabrikalar bacalarını filtrelemedikleri için direkt insanların üzerlerine, ki bak sürekli öksürüyoruz, salıyorlar bu partikülleri ve bu şekilde sürekli öksürmenize sebep oluyor. Burada her gün aldığınız nefes 7 sigaraya eşitmiş. O yüzden insanlar çok ciddi akciğer ve benzeri rahatsızlıklar yaşıyormuş ve ömürlerinden yaklaşık 10 yıl civarı kısalıyormuş. Ben dünyanın hiçbir yerinde nefes alırken durduk yere bu kadar öksürdüğümü hatırlamıyorum. Bunun da sebebi bu. Aslında biz birazcık da bunu tecrübe etmeye gelmiştik. Ne kadar kirli ve ne kadar gerçekten söylendiği derecede pis diye. Böyle bir şey olamaz ya. Sürekli öksürüyorsun. Şu an öyle bir yere geldik ki arada 500 sene fark var. Göreceksiniz birazdan. İnanamayacaksınız. Dünyanın en aslında asgari olarak güçlü 5 ülkesinden bir tanesi. 220 milyondan fazla insanın yaşadığı, bir tarafında Afganistan, diğer tarafında İran, Hindistan gibi ülkelerin olduğu Pakistan'ın diğer yüzüne hoş geldiniz. Az önce sokaklarda insanların nefes alamadığı bir bölgeden şimdi milyon dolarlık alışveriş merkezinin olduğu yere yemek yemeye geldik. Akşam olduğu için çarşıları, pazarları sonraki bölümde ben size gösteririm. Onlar için ayrıca plan yapıyorum zaten ama bu ilk gün olduğu için birazcık zıt yönlerinden başlayalım. Hani hiç tahmin etmediğimiz Pakistan'dan başlayalım dedik ve her yerde ben size ne derim? Dünyanın bir yerlerinde zenginler bir yerde bir şey kurmuşlardır. Yani sokakta 1 dolara insanlar yaşamaya çalışırken böyle milyon dolarlık yerler vardır. Bunu her yerde artık görüyoruz. Nikaragua'da bile gördüm yani, artık şaşırmıyorum. O yüzden buraya geldik. Bakalım Pakistan'da bir alışveriş merkezi nasılmış, yemek yerken hem de ülkeye dair ön izlenimlerimi anlatırım. Kesinlikle böyle bir yer beklemiyordum. Kesinlikle. Gelmişken önce para bozduralım. Hiç paramız yok. Şöyle girişte bir döviz burası buldum. Çünkü böyle yerlerde mesela az önce kullandığımız uygulamada kredi kartı çalışmıyordu. O yüzden 5-10 euro gibi bir para verdim ki buraya kadar en azından gelelim diye. Biraz nakit olduğu zaman daha rahat hareket edebiliriz. Şu para işini bir halledelim. Burada pasaport isteyeceğini tahmin etmiştim Allah'tan. Şuraya koymuştum. E-vize? Bak yine her yerde e-vize istiyorlar ya. Herhalde muhtemelen dünyanın hiçbir yerinde bu kadar uzun süre para bozdurmak için beklemedim. Çay, kahve ikramımız bile var dediler. Dedim hani ne gerek var? 100 dolar para verdim. Bekliyoruz. Yani çok yavaş işliyor sistem. Merkez bankaları çöktü. 100 dolar parayı alamadık. Bekliyoruz. 20 dakika bekletti. 100 dolar, bak abarttığımı düşüneceksiniz. Birilerini arıyorlar. Pasaport oradan oraya gitti. Çocuklar bakıp gülüyorlar. 100 dolar ya alacağımız. Hayırlısı olsun, bekliyoruz hala. Bak Pakistan'a gelmeden önce insanların çok misafirperver olduklarını söylüyorlardı. Şu ana kadar 10 numaralar. Dünyanın kaç döviz bürosunda para bozdururken hediye bunları verirler. 2 tane kalem verdi, 4 tane de anahtarlık verdi. Ve ilk defa böyle şeyler görüyorum ama bir şekilde parayı alamıyoruz. Hala bekliyoruz. Zarf. 280 bin. Okey. 28 bin. Okey, thank you. Tek para verdi. O da şöyle binlik. Bundan 28 tane verdi. 28 bin yaklaşık olarak 100 dolar Pakistan rupisi ederindeymiş. Arkasında şöyle bir binalarının, önde de şöyle bir liderlerinin fotoğrafları var. Bu kadar. Hadi bakalım. Bakın şöyle şık bir yere geldik. Pazarlar, çarşılar artık kapandığı için
Hiç oralara gitmeye gerek yok. Yarın gideriz. Bir sonraki bölümde yani. Aradığınız her şey var. Pizza Hut'lar, meyve sucular. Bak şurada Kentucky Fried Chickens'lar. Bir de KFC yolda da çok gördüm. O kadar çok reklamları vardı ki demek ki bayağı seviyorlar burada. Evet, en azından aç kalmayacağız. Şimdi bir şeyler ayarlarız. Bir enerjiyi alırız. Sonrasına bakarız artık. Aklınıza gelebilecek bütün Amerikan markaları var. Zaten Amerika'nın olmadığı bir yer oldu mu artık ya kapitalizm konusunda? Girmediği yer kalmadı. Her yerdeler. Burada da görüyorsunuz. Yıllar önce bir hocam söylemişti. Ben İstanbul Üniversitesi mezunuyum, işletme. Orada demişti ki kapitalizmle mücadele etmeyin, ayak uydurun. Aynen dünya şu an onu yaşıyor. Ayak uydurmayanları bitiriyorlar. Ayak uyduranları da yürütmeye çalışıyorlar. Haksızsam söyleyin. Pakistan'a geldiğimde buranın burgerını yiyeceğim. McDonald's garanti olsun diye ilk günden bundan yiyelim dedik. Kişi başı $6 Big Mac menü. Karnımız doysun, enerjiyi alalım. Sanki ekmeği biraz farklı ha. Her şey ne oldu? Çili soslu değil mi? Her şey öyle. Havada bile baharat var. Ve yavaştan akşam oldu. Şimdi şöyle bir sakin bir size videonun kapanışını yapacağım. Suyumu da aldım. Dünya turumda benim ana sponsorum Aura Sebilyon'a da teşekkür ederim beni destekledikleri için. Siz de evinizde, iş yerinizde bildiğiniz çeşme suyunu Aura Sebilyon su arıtma cihazını kullanarak içilebilir su haline getirebilirsiniz. Ben kendi evimde de kullanıyorum. Kendileri de benim dünya turu sponsorum olduğu için bu ilk ülkeye geldiğimde kendilerine bir teşekkür etmek istedim. Şimdi suyu aldım içerken nereye değineceğimi söyleyeceğim sizlere. Az önce boğazımız o kadar çok kurudu ki alışveriş merkezinin içerisinde bir markete girdik. Tam böyle su falan alacağım. Etrafa bir baktım resmen bir pus var, sis var. Yani hayatım boyunca hiç bunu yaşadığım bir yer hatırlamıyorum arkadaşlar. Abarttığımı falan düşünüyorsunuzdur ama ben de bunun abartıldığını düşünüyordum. O yüzden buraya geldim zaten ki 200 bin kişinin dolaylı yoldan bu hava kirliliğinden dolayı öldüğü söylenen bir kent burası. Fabrikaların, birçok sanayi tesislerinin baca sistemlerinde filtre olmadığı için aslında o bütün partiküller insanların yaşadıkları şeylerin üstüne düşüyorlar ve insanlar bu yüzden doğrudan veya dolaylı şekilde ölüyorlar. Ve tabii her ülkeye gittiğimde sizlere her ne kadar bu ilk izlenimlerimi aktarsam da ben daha size ülkeye dair hiçbir şey anlatmadım ve kendimde hiçbir şey görmedim. Ama ön izlenimlerimi sizlere söyleyeyim. Çok kaotik bir yer. Türkleri çok seviyorlar. Gördüğünüz bütün tabelalar, bütün reklam panoları, televizyon kanallarının neredeyse hepsi İngilizce. Evet, eski bir İngiliz sömürgesi olan bir coğrafyadayız. Hindistan'ın bir parçası ve akabinde Müslümanların kurduğu bir ülke ama bu kadar çok İngilizceyi kullanacaklarını tahmin etmiyordum günlük hayatlarında ki 70'ten fazla dil konuşulan bir ülke burası. O yüzden bir sonraki bölümde sizlere hem bu dünyanın ilk nükleer gücüne sahip İslam ülkesini hem 200 milyondan fazla insanın yaşadığı bu ülkenin demografik yapısını, yaşam şartlarını, gelirlerini, ülkenin en büyük ikinci kentindeki göreceğimiz şeylerin hepsini ayrı bir videoda anlatacağım. Bu benim size her ülkede yaptığım artık 114. ülkem oldu. İlk ülkeye girerken ki izlenimlerim, tecrübelerim ve birazcık size bal tutmanız için nelere dikkat etmeniz gerektiğini anlattığım bir deneyim videomdu. O yüzden beğendiyseniz ne mutlu. Zaten bir sonraki bölümde de gerçek hikaye başlayacak. Şimdilik benden bu kadar. Artık dinlenelim. Bir sonraki bölüme enerjiyi toplayalım ve Pakistan'ın içine doğru girmeye başlayalım. Sizlere izlediğiniz için teşekkür ederim. Bana da elime sağlık. Yeni bir ülke, yeni bir heyecan. Bakalım bizleri neler bekliyor. Bir sonraki bölümde zaten görüşürüz. O yüzden bildirimleri açmayı unutmayın. Kanala abone olduğunuzda haberiniz olacak. Güzel yorumlarınızı ve beğenilerinizi de eksik etmezseniz sevinirim. Şimdilik yorgun bir Deniz artık bu videoya elveda eder. Bir sonraki bölümde Pakistan'da görüşmek üzere. Hoşçakalın. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unique sundu.